Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 1400 yıllık bir metnin gerçekten çok çarpıcı ve güncel bir yorumuna dalıyoruz. Peki, hadi hemen konunun kalbine inelim. Ortada şöyle bir soru var. Kur'an, yani günümüzden 1400 yıl önce inmiş bir metin, neden artık fiziksel olarak var olmayan üç putun adını özellikle zikrediyor? Yani Lat, Uzza ve Menat. Neden onlar? İşte bütün bu sorgulamayı başlatan ayet de tam olarak bu. Bizi doğrudan bu üç isimle Lat, Uzza ve bir de üçüncüsü yani Menat'la yüzleştiriyor. Şimdi bu gizemi çözebilmek için incelediğimiz kaynak bize diyor ki, bir dakika, önce şu put dediğimiz şeyin ne olduğunu bir baştan düşünelim. Yani bildiğimiz her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü metne göre put, o taştan, topraktan yapılmış bir heykel falan değil. Asıl putun, ismin ta kendisi olduğunu söylüyor. Yani sizin ve atalarınızın uydurduğu, icat ettiği bir kavram. İyi de bu isimler nereden çıkıyor peki? Kaynağa göre cevabı basit. Gerçeklikten falan değil. Tamamen insanın kendi kuruntularından, zanlarından ve nefslerinin yani içsel arzularının peşinden gitmesinden. Yani bakın burası çok önemli. Bu bakış açısı put kırmak eylemini tamamen değiştiriyor. Olay artık balyozla heykeli kırmak değil, olay o ismin etrafına örülmüş o güçlü ön yargıları, o zihinsel kalıpları yıkmak. Yani tamamen entelektüel bir eylem. Tamam, buraya kadar anlaştık. Putlar, insanın kendi arzusundan doğan güçlü isimler. O zaman akla şu soru geliyor. Lat, Uzza ve Menat. Bu üç özel isim bugünün dünyasında neye karşılık geliyor? Neyi temsil ediyorlar? İşte şimdi argümanın en can alıcı, en heyecanlı noktasına geldik. Yazar bu üç ismi etimolojik kökenlerine inerek nasıl deşifre ediyor? Gelin beraber bakalım. Şimdi ilk sırada Lat var. Bu ismin kökü Elat yani ilah, tanrı kelimesinin kökü. Bu yoruma göre Lat, bugünün dünyasında ilahlaştırılan, uğruna her şeyin feda edildiği otorite kavramının ta kendisi. İkinci isim Uzza, aziz, izzet kelimelerinden türemiş. Yani yücelik, kudret demek. Bu da doğrudan neye işaret ediyor? Tabii ki modern insanın takıntısı olan güce. Ve geldik sonuncusuna, Menat'a. Bu belki de en çarpıcı olanı. Menat'ın kökeni para ve servet ilahı olarak bilinen Mamon'a bağlanıyor. Kısacası Menat, günümüzün en büyük putu olan parayı temsil ediyor. Şimdi bir anlığına durup düşünelim. Ayeti bu yeni anlamlarla tekrar okuduğumuzda nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Siz otoriteyi, gücü ve bir de üçüncüsü olan parayı gördünüz mü? Bunlar sizin kendi arzularınızın peşinden giderek uydurduğunuz isimlerden başka bir şey değil. Peki bu yorum modern dünyaya nasıl bir eleştiri getiriyor? Gelin şimdi de o kısma bakalım. Yazarın iddiası şu. İnsanlar artık bu yeni üçlemeye yani otorite, güç ve paraya tapıyor. Onları biriktirmek için yaşıyor, savaşıyor, hatta kan döküyor. Ve bu kavramlar zamanla insanı kör eden, asıl amacı unutturan birer tapınma nesnesine yani birer puta dönüşüyor. Peki bu soyut kavramlar hayatımızda nasıl somutlaşıyor? İşte bu kısım çok ilginç. Mesela otorite dediğimiz put neye bürünüyor? Devlete, çizilen sınırlara, sorgulanamayan liderlere, egemenliğe. Peki ya güç putu? O da karşımıza silah olarak, petrol olarak, toprak kavgası olarak, nüfus mücadelesi olarak çıkıyor. Gelelim paraya. O da kendini sermaye, bankalar, altın ya da dolar, euro gibi para birimleri şeklinde gösteriyor. Yani bunlar artık sadece birer fikir değil, hayatımızı yöneten somut gerçeklikler. Ve argüman burada da durmuyor, daha da ileri gidiyor. Kaynağa göre bu putların her birine olan saplantılı tapınma modern dünyanın büyük ideolojilerini doğurmuş. Nasıl mı? Otoriteye tapınma emperyalizmi getirmiş, güce tapınma faşizmi doğurmuş ve paraya tapınma da kapitalizmi ortaya çıkarmış. Oldukça radikal bir iddia değil mi? Peki bu kadar güçlü ve hayatımızın her alanına sızmış bu modern putlara karşı metnin sunduğu bir çıkış yolu, bir karşı argüman var mı? Evet var ve bu noktada karşımızda taban tabana zıt iki dünya görüşü çıkıyor. Bir tarafta putların dünyası var. Yani insan yapımı otoritenin, gücün ve servetin en büyük amaç olduğu bir dünya. Diğer tarafta ise teolojik bir karşı duruş var. Bu görüşte ise gerçek otorite, güç ve mülkün sadece tek bir ilahi kaynağa ait olduğu söyleniyor. Ve bu karşı duruş her bir put için adeta bir panzehir sunuyor. Otorite putuna karşı deniyor ki hüküm ve otorite yalnızca Allah'ındır.
Güce tapınmaya karşı gerçek güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir cevabı veriliyor ve para, mülkiyet hırsına karşı da unutmayın, mülkün tamamı Allah'ındır deniliyor. İşte bu yorum bizi sonunda oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer Lat, Uzza ve Menat yani otorite, güç ve para günümüzün yaşayan putlarıysa acaba bizler bugün belki de hiç farkında olmadan daha başka hangi isimlere, hangi modern putlara tapıyoruz?